Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Ne demiştik? Şurada yatay bant içinde bir hareketimiz vardı. Yukarıda direnç olarak 24.30, 24.20'yi, aşağıda da destek olarak 23.83, 23.72'yi takip ediyorduk. Bu kırılıma göre şu yatay bandın yüksekliği kadar bir hareket gelebileceğinden bahsetmiştik. Bu analizi yaptığımda şu 23.95'lerdeki dip hareketi oluşmaktaydı ve sonrasında şu kırılımı aldık. Burada da gene ne demiştik? Bu tarz bir kırılım gelirse bu kırılımdan önce oluşan dibin altına stop konması gerekir demiştik. Burada da gene bakın dönüp bir likitte tuzağa atıp tekrar yükselişine başladı. Şu an çok kritik, önemli bir bölgeye geldik. Daha geniş resimden bakarsak hatırlarsanız şu düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 24.66'nın geçilmesi gerekir demiştik. Bu bölgede 24.66, 24.54 bölgesi, şu an için bu bölgeye ulaştık ve bakın buradan bir miktarda satış alıyoruz. Şimdi burada daha yakından baktığımızda bakın şurada yükselen tepeler ve yükselen dipler söz konusu, fakat burada gelen yükselişlerin gücünün zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir kama formasyonu oluşmaya başlamış durumda. Genelde bu tarz yükselen kamalar desteğin kırılıp piyasanın satışa dönmesiyle sonuçlanabilir. Ancak bu formasyonların %50 ihtimalle çalışacağını unutmayalım. Aynı zamanda gene bu tarz paternlerde son bir satış gelir ve bu kama formasyonunun başladığı şu dip bölgenin altına sarkmadan tekrar piyasa alıma dönebilir. Bunu son bir güç toplama olarak görebiliriz. Dolayısıyla şu oluşumdan baktığımız zaman da gene aşağıda 23.95'in önemli olduğunu görüyoruz. Burada 23.95 kırılacak olursa tekrar piyasanın satışa döndüğünü söylememiz gerekir. Hatta aşağıda 23.72'nin kırılması ile birlikte de açığa satış yönlü düşünmemiz gereken bir süreç yaşanır. O nedenle 23.95 altı stoplu yükselişleri takip edebiliriz. Yukarıda da dediğim gibi önemli olan 24.66 kırılıyor mu, bunu takip edeceğiz. Bu tarz bir kırılım alırsak öncelikle şu yatay bandın hedefi olan 24.88, fakat aynı zamanda bu %61.8 seviyesi kırıldığı için de bizim ana beklentimiz 26 dolarlara kadar hareketin devam etmesi olacak. Bir ara direnç olarak da 25-26, 25-10 bölgesini takip ediyor olacağız. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da bakın şu yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda direnç olarak 2047-2043, aşağıda destek olarak 2016-2009 bölgesi. Yine bu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecek demiştik. Ve bugün gece yarısı bakın bu direncin kırıldığı bir süreç takip ettik. Sonrasında geldi kırılan direnci destek olarak çalıştırıp şu an tekrar alıma dönüyor. Burada da büyük resimden baktığımız zaman şu düşüşün %38.2'sinin kırıldığını ve maksimum tepki seviyesi olan 2080'lere kadar da bu yükselişin devam etmesini bekleriz. 2080 kırıldığı takdirde şu düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini ve 2146'lara doğru bu yükselişin devamı beklenir. Ancak bir ara direnç olarak 2110-2100 bölgesini de gene takip ediyor olmamız gerekecek. Burada da bakın şu yatay bandın kırılımından dolayı alıma geçenler için stop seviyeleri belirlememiz gerekir. Bu minimum 2037, maksimum 2027 bölgesi stop olarak kullanılmalı. Fakat burada bakın geçtiğimiz günlerde şöyle bir durum da yaşandı. Hep hatırlatıyorum. Altın yatırımcısı gümüşü de yakından takip etmeli. Altın gümüş rasyosunu takip etmeli diye. Burada çarşamba günü saat 5 civarlarında gümüşte direncin kırıldığı bir süreç takip ettik. Fakat altında bu kırılım gelmek yerine bakın burada bir miktar daha satış aldı. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz günlerde altın 2037-2027 aralığından alım fırsatı verdi. Sonuçta gümüş bir direnci kırıp hareketini devam ettiriyorsa altının da ona katılacağını bekleriz. Dolayısıyla 2037-2027 aralığından alım yapılabilirdi. Eğer bu tarz bir harekete girdiyseniz de siz
sizin için stop seviyesi 2021.6 olmalı. Ancak gene tabii şuradaki risk algınıza göre bu 3 seviyeyi kullanarak stopunuzu siz belirleyeceksiniz. Bu destek seviyeleri kırılmadığı sürece altında da 2080'e doğru bir yükseliş süreci takip edilebilir. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçersek, altın gümüş rasyosunda da yukarıda 85.39-85.16 direnç bölgemiz, aşağıda ise 84.34-84.17 destek bölgemiz vardı. Bu yatay bandın kırılımına göre gene yön netleşecekti. Burada destek kırılacak olursa altın ve gümüşte bir miktar alımlar gelebilir demiştik. Kaldı ki o süreci şu an için takip ediyoruz. Bakın rasyodan takip edenler 20 Aralık Çarşamba günü saat 14 mumunun kapanışı, 15 mumunun açılışı ile birlikte altında artık alım yapabilecekleri bir süreci yakalamış oluyorlar. Dolayısıyla burada ne demiştik? 2037-2027 aralığından alım fırsatı verdi altın demiştik. İşte bu altın gümüş rasyosunu takip edenler bu fırsatı yakalamış oldular. Şu an içinde yukarıda 84.34-84.17'yi direnç olarak çalıştırıyor. Ancak burada piyasanın terse döndüğünü söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken bölge 84.90. Burada 85 üstüne rasyo atmadığı sürece altın ve gümüşte satışların geçici olacağını düşünüyorum. Ancak tabii gene altın ve gümüşte oluşan o grafiklerdeki destek bölgelerini yakından takip edip o bölgelerin kırılması ile birlikte stop olmamız gerektiğini de lütfen unutmayalım. Bugün için minimum yukarıda 84.34 üstü kalıcı olursa bir miktar gene piyasanın bozma ihtimali var. Aşağıda ise destek olarak takip edeceğimiz bölge 83.10-82.60 bölgesi olacak. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.